Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sezonda çok fazlasıyla söğüt motifli hırkalar öreceğimizi söylemiştim. Onlardan birisiyle daha karşınızdayım. Hırkada Gazal cinsin 11-26'sını kullanıyorum. 3 milim tığ ile. Hırkam 38 bedenden, hatta çok böyle oversize salaş giymeyi seviyorsanız 36 beden de uygundur. Videonun sonunda beden küçültme ya da büyütme ile ilgili fikirler bırakacağım. 38 bedenden 42 hatta 44 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacak bir parça olacak. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. 54 tane motifle örüyoruz bu söğüt motifli hırkamızı. 54 motifimizin 4x5'ini arkada kullanıyorum. 8x2'yi önlerde. Yani pardon 8 artı 2 diyeyim. 8 bir tarafta, 8 bir tarafta, 16 taneyi önlerde kullanıyorum. Arkada 20 kullanmıştık, 36. 18'de 9 artı 9'da kollarda 54 tane toplam motif ile öreceğim. Bu motifin yapımını hemen bir önceki videoda son teknikleriyle, en son yaptığım şekliyle sizlerle paylaştım. Motifim şöyle göstermem gerekirse size 13 santim olarak düştü. Son yaptığımız videoda bunun da bir üstüne trabzan sırası giderek örmüştüm. Yani şöyle göstermem gerekirse motifimi size yakından. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 bir de 6. sıra var bir önceki videoda. Biz burada 5 sıralı, yani şu gruplarla, düz trabzanla değil de şu gruplarla ördüğümüz yerde bıraktım. Burada birleştirdim. Tabii ki artı 44 bedenler çok rahatlıkla motifini bir sıra daha büyüterek kullanabilirler. Ya da oradaki o şekilde göstermemin sebebi, iğne ardı tekniğini kullanacak arkadaşlarım da mutlaka o boya geldiğinde motiflerini örmeli. Çünkü 6. sırayı da, yani trabzan sırasını da ördükten sonra birleştirmeye başlamalı. Yoksa aksi halde hırkaları çok küçük kalacaktır. Motifin yapımını da aşağıya bıraktığıma göre artık birleşmesini göstererek aşamalarına geçelim. 3x3 şeklinde birleştireceğimizi söylemiştim. Bunun için 9 tane motifimizi ayırdım. Şimdi şöyle üst üste koyuyorum ve sırasıyla birleştirmeye başlayacağım. İlk olarak ipimden ilmeğimi çıkartıyorum. Sık iğneleri kullanarak da motiflerimizi birleştirmeye başlayacağım. Bunun için ilmeği çıkarttıktan sonra ilk olarak motifimi alıyorum. Ve hemen şöyle bir köşesine batıp 2 tane sık iğnemi örüyorum. Şu ipi de şöyle öne doğru alalım, kaydırı üstüne örerek gizleriz. Birinciyi örmüştüm burada. Hemen aynı boşluğun içine ikinciyi de örüyorum derken alttaki bütün trabzanların üstüne birer tane sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar da bu şekilde devam edelim. Köşeye geldiğimde ise ilk olarak 2 tane sık iğneyi örüp 2 de zincir çekeceğim. Tekrardan aynı köşenin içine 2 tane sık iğne. Sonrasında trabzanlarımın tepesine, bu kenarın sonuna kadar sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum.
Burada da köşeye geldiğimde 2 tane sık iğneyi örüp 2 de zincirimi çektikten sonra yeni motifimi alıyorum ve yeni motifin de köşesinin içine 2 tane sık iğne ilk olarak yüzleri bana bakarken motifin, sonra trabzanın da üstüne bir tane sık iğne yaptıktan sonra tığımdan çıkıp 1 2 3. sık iğneyi sayıp burada buluyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra yeniden 3 tane sık iğnemi örüyorum. Yeni motifte tığdan çıkıyorum. 1 2 3.'yü sayıp buluyorum. İlmeği içinden geçirdikten sonra yeniden 1 2 ve 3 tane sık iğne örüp 1 2 3.'yü burada buluyorum. Sonuna kadar bu şekilde birleştirelim. Kenarın sonuna geldiğimde burada 3 tane trabzanım kalmış oluyor. 3 tane trabzanımın tepesine de 3 tane sık iğnemi örüyorum. Tığdan çıktım. Burada 1 2 3. sık iğneyi buluyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra köşe boşluğuna 2 tane sık iğne, bir zincir, tığdan çıktım. Burada örmüş olduğum 2 zincirli, köşedeki 2 zincirli yere batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincirimi çekip bu boşluğa geliyorum ve 2 tane sık iğnemi köşeye ördükten sonra trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi kol parçası olduğu için 3x3 yapacağım. Bunun için de ikinci motifi ekledim ama üçüncüyü de eklemeye ihtiyacım var. İlk olarak bu kenar ve bu kenarı sık iğne ile geçeyim. Daha sonra üçüncü motifimizi de üstüne ekleyelim. 2 motifi ekledim üst üste. Şimdi sıra üçüncüde. Hemen üçüncünün de ön yüzü bize bakarken motifi alıyorum ve bunun üstüne eklediğim gibi bunu da üçüncü motif olarak bu 2 tane üstüne ekleyeceğim. Mantık aynı, bakın. Köşeye 2 tane ördüm. Trabzanın üstüne bir tane ördüm. 1 2 3.'yü saydım, buldum. Yeniden 3 taneyi örüyorum. Burada 1 2 3.'yü bulup arasından geçiriyorum. Öyleyse bunu buraya ekleyip şöyle dolanayım. Buraya geldikten sonra şuradaki geçişimizi de göstermek isterim. 3 motifimi de üst üste böyle ekledim. Eğer daha uzun bir parça örüyor olsaydım, mesela arkayı 5x4 olarak bir motif daha, gerekirse bir motif daha istediğim kadar uzatabilirdim. Şimdi artık dönüşteyim. Dönüşte de yine aynı şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Diğer üçlüyü bu üçlünün üstüne, yanına ekleyeceğiz. Şimdi buraya bir tane sık iğne grubu 2 tane ördüm. Bir daha ördükten sonra her bir ikili trabzanın üstüne sık iğne örerken şuraya kadar ilerleyeceğim. Şuradaki geçişi göstermek istiyorum size. Şu kısma geldiğimde bakın, buradaki köşenin 2 tane sık iğnesini örüyorum. Daha sonra da bir zincirimi çekip bu kesiştikleri orta yere batıyorum. İlmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmeğin de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Ve hemen buraya 2 tane daha sık iğnemi örüp trabzanlarımın da tepesine yine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Buradaki 2 trabzanın da sonuna kadar örüp artık üste çıkıp buraya ve buraya motif eklemeyi görelim. 3 motifimi üst üste ekledikten sonra şimdi bir üste motifi eklemek için buradaki köşeye kadar geldim. 2 sık iğnemi ördüm. 2 zincirimi çektim. Yeni motifimi alıyorum. Motiflerin ön yüzleri bana bakarken yeni motifimin köşesine yine 2 tane sık iğnemi örüp hemen ilk trabzanın tepesine de bir sık iğne örüyorum.
Parçayı döndürdükten sonra 1, 2, üçüncünün üstüne batıp yine göstermiş olduğum teknikle birleşmeye devam ediyorum. Ta ki şu 3 motifin kesişeceği köşelerin ortak olduğu noktaya kadar aynı mantıkla örelim. Yani şurası. Bakınız. Kesiştikleri noktaya geldiğimde köşeye kadar olan kısmı örerek birleştirdim. Köşenin içine 2 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu iki motifin birleştirdikleri tam olarak şurada ortak nokta var. O ortak noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşeye gelip ilk olarak 2 tane sık iğnemi örüp bu kenarın sonuna kadar da trabzanların tepesine sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Şöyle de göstermek isterim size hemen şu birleştikleri noktayı. Bunu kenara kadar örüp artık 4. motifi de buraya, yani 4. motif demem şu ki aslında bizim toplamda 5. motifimiz, ama şu 1, 2, 3, 4 tane motife eklemeyi çözdü mü motiflerin tamamını rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Kenarın sonuna kadar ördüm. En son 2 zincirimi de çekince her iki motifin yine ön yüzü bana bakarken köşesinin içine 2 sık iğne örerek başlıyorum. Trabzanın tepesine de ördükten sonra artık burada 1, 2, 3'ü saydım. Yani artık burayı kavramışızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu kısma kadar aynı gösterdiğim teknikle birleştireyim. Şuradaki geçişi beraber yapalım. Tam olarak şimdi buradayız. Bakın buradaki köşenin içine 2 tane sık iğnemi ördüm. Bir de burada zincirimi çektim. Bir zincirimi de çektikten sonra şimdi tığdan çıkıyorum. Ve bu üçünün kesiştiği tam olarak orta noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve buradaki köşenin içine önce 2 tane sık iğnemi örüp daha sonra da ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Ve artık sıra bu iki motifin kenarının birleşmesinde. Bu iki kenarı da birleştirdikten sonra buraya aynı bunu bu üçünün ortasına yerleştirdiğim gibi bu üçünün ortasına da yeni motif yerleştireceğim. Bunu buraya yerleştirdikten sonra aslında bütün birleştirme tekniğini de kavramış olmamız gerekiyor. Eğer tabii ki daha önceden tecrübeli birkaç kez hırka yapmış ve en azından videolarını izlemiş isek, ilk kez burada karşılaşıyorsak biraz karışık gelebilir. Tabii ki ilk yeni başlayanlardan ziyade biraz daha örmüş, eli alışık olan arkadaşlarıma göre diyebilirim bu videolar için. Öyleyse ben bu motifi buraya ekledikten sonra diğer motifleri de ekleyeyim. Bakın aynen böyle devam ediyorum. Ekleyeyim ve artık arka parça, ön parçaların birbirine eklenmesine başlayalım. Sonuncu motifi de yerine ekledikten sonra şimdi buraya kadar geleceğim. Burada şimdi köşeye 2 sık iğne ördüm. Bir zincirimi çektim. Buradaki köşe boşluğuna da batıp ilmeğimi içinden çıkartıp bir zincir de çekiyorum. Ve hemen bu kenarımı örmeye başlıyorum. İlk olarak köşeye 2 tane sık iğnemi ördükten sonra trabzanlarımın üstüne birer sık iğne örerek bakınız şimdi şu köşeye kadar geleceğim. Daha sonra iki köşemin açık olması gerekiyor ki bu parçayı kol evine rahatlıkla yerleştirebileyim. Öyleyse şimdi buraya kadar gelip bu parçayı bırakıp artık diğer arka ve ön parçaların eklenmesine geçebiliriz. 5 çarpı 4 olarak arkayı 20 parça motifle tamamlamış oldum. Şimdi bunu bu şekilde birleştirdikten sonra hemen arka yüzünü çeviriyorum ve sağ ve sol parçaları 8 adet motifle oluşan sağ ve sol parçaları birleştirmeye başlıyorum. Şimdi burada bir fark var, onu hemen size ileteceğim. Soldaki parçayı, yani önüme yatırdığımda solda kalan parçayı üstümde sağ oluyor tabii ki. Şu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Bunu aldım. İki kenar bunu aldım. Şöyle bakınız şu şekilde aldım.
Şöyle geldim. Alttan sık iğnemi geçtim. Sonra böyle geçtikten sonra hemen yanına bunu alıyorum. Bunu ekleyip bu şekilde gelip şöyle dolanıyorum. Yani iki motifi üst üste ekleyip üstünü de geçtim. Sonra bunu alıyorum. Sonra bunun yanına ekliyorum. Bunu ekleyip bunu yanına ekledikten sonra üstünü örüyorum. Bunu derken üst iki kenarım açık kalacak şekilde birleştiriyorum. Bu üst iki kenarı soldaki iki motifle birleştireceğim. Buradaki kol evimi oluşturacağım. Sağ tarafımda kalan, yani önüme aldığımda sağda kalan parçayı ise şöyle birleştirmeye başlıyorum. İlk olarak üstteki motifimi alıyorum. Sonra onun altına bir tane, onun altına bir tane, onun altına bir taneyi ekledikten sonra 4'e varınca sayı, hop bu kenarını sık iğne ile örüp bu defa bunu yanına alıyorum. Altına bunu, altına bunu, altına bunu ve buraya gelmiş oluyorum. Amacım bunu da buradan yanından kol altına kadar birleştirmek. Niye böyle yapıyorum? Sağ ve solda elime göre birleştirme şeklim böyle oluyor. Eğer mesela her iki parçayı da aynı yapsam bunu buraya birleştirmemin mümkünü yok. Solda dikey gidiyorum. Pardon, yatay gidiyorum. 2-2. Sağda dikey gidiyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Aslında bunu bütünde de birleştirmem mümkün ama bunu burada bütünde anlatmam çok zor. Bir de daha sonra herhangi bir tadilat, değişiklik yapılması da gerekirse bu şekilde birleştirmek benim her zaman tercihim. Açıkçası kucağımda da çok büyük parçalarla ilerlemektense böyle parçaları ayrı yapıp birleştirmeyi daha çok seviyorum. Siz kendi tercihinize göre de yol alabilirsiniz. O zaman ilk sağ tarafla başlayalım. Sağdaki parça şöyle duruyordu. Şöyle çevirdim buradan birleşeceğim için. Şimdi bunu buradan bakın şöyle iki tane geleceğim şu şekilde ve tam olarak yarısına kadar birleşeceğim. Çünkü omuz motifi yerleştirmeden kol altı motifi, kolun altına bir motifi yedirerek ilerleyeceğim. Tam olarak ortasına kadar birleştireceğim. Hemen birlikte karşılıklı birleşmeye de şuradan başlayalım. Bu parçamı almıştım, örmüştüm en son. Bir zincirimi de çekmişim. Şöyle yaklaşalım. Şu köşeye batarak ilk devam edeceğiz. Önce ilmeğimi bir küçülteyim. Şöyle bakınız. Daha sonra şuradaki kısım tam sık iğnelerin ortasını ördüğüm iki zincirin içine batıp buradaki ilmeğimi de o zincirin içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve köşemin içine iki tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine bir sık iğne örüp yine arkadan 1 2 3'ü sayıyorum. Üçüncünün içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Şu şekilde şu ikisinin iki karşılıklı birleştireceğim orta noktaya kadar ilerleyelim. Köşeye geldim şimdi. Hemen bu köşenin içine iki tane sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum. Şu orta kısımdan ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmekten de geçirdikten sonra tığdan çıktım. Arkada iki motifin tam ortasına birleştiği yere batıyorum ve bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip buradaki köşe boşluğunun içine iki tane sık iğnemi örüyorum ve hemen trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. İşte bu şekilde, pardon bir taneyi çektim. Birleşmeyi unuttuk. Şimdi bu şekilde tam olarak tam ortası, bakın tam ortam şurasıdır motifimde. Buraya kadar karşıyla birleşip sonra burayı karşıyla birleşmeden sık iğneyle geçelim. Oraya geldiğimizde devam edelim.
Tam ortaya kadar şurası oluyor demiştim ama şu 3 tane ördüğüm grup tam olarak bakınız buraya denk geliyor. 3 trabzanın üstünde 3 sık iğne örüyorum. Bu bir tanesi boşlukta kalıyor. Karşıda da tam olarak onun üstüne denk geliyor. Onu da buldum. Şimdi burada açık bıraktım. Ben bir tane motifimi buraya tam olarak oturtacağım. Artık karşı tarafta birleşmeden sadece sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. Ta ki omuz kısmına gelip orayı birleştireceğimiz yere kadar. Üste kadar geldiğimde artık bu iki motifin üst kenarlarını birleştireceğim ve burada kol evimi oluşturmuş olacağım. Bunun için de hemen köşede bir zincirimi çekmiştim. Tığımdan çıktım. Karşıdaki yine zincirli olan boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincirimi çekip aynı mantıkla karşılıklı üst motiflerin üst iki kenarını birleştirmeye başlıyorum. Üstteki kenarın sonuna geldim. Burada köşenin içine 2 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincirimi çektim. Arkadaki iki motifin tam olarak kesiştiği noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartacağım. Daha sonra da bir zincirimi çekip hemen buradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesinden kaydırarak çıkartıyorum ve kilitliyorum. Böylelikle sağ tarafı yerine oturtmuş olduk. Şimdi sıra diğer tarafta. Şöyle hemen kol evimi de göstereyim. Kol motiflerimi yerleştireceğim yer tam olarak burası. Hemen diğer taraftaki kısmı döndürüyorum. Şöyle buraya oturtacağım. Motifleri alacağım. Motif parçam yine 8 motifli oluştu. Şu kısım bakınız. Şöylece ne? Bunu üst iki kenarı birleştirerek başlıyorum. Daha sonra yine yarısına kadar ekleyip kol evimi oluşturup aşağıya kadar da ilerleyeceğim birleşmeye. Aslında anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum ama yine de birlikte ilerleyelim. İlk olarak ortadaki bir motifi bıraktık. Arkası 5 olduğu için eni ortada bir motifimizin kalması gerekiyor. Buradaki iki motifimin kesiştiği yerden hemen tığımı batırıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekmiştim. Tekrar bir zincirimi çekip köşedeki boşluğa geldim. 2 zincir, sonra trabzanın üstüne ilk sık iğneyi örüp arkada sayıyorum ve üst kenarları aynı mantıkla buraya kadar birleştireceğim. Buradaki üst iki kenarında sonuna geldim. Hemen köşeye 2 tane sık iğnemi örüp zincirimi çektim. Buradaki boşluktan ilmeğimi çıkarttıktan sonra tam olarak artık karşılıklı kol evini oluşturacağım için birleşmeden örüyorum sık iğnelerimi. Tam olarak bakın buradaki karşı tarafla birleşeceğim yere kadar, buranın ortası şurasıydı ya, bir tane trabzanımız artıyordu. Şuraya kadar öreceğim. Buradan sonra karşıyla birleşeceğim. Şurası tam ortası. Hemen yanındaki trabzanın tepesine kadar örüp arkayla birleşmeye başlayacağım. Kol altına kadar sözünü ettiğim, bakın tam ortasını bulup bir fazla trabzanı örüp demiştim ya. Şimdi buradan itibaren yanını ördüğüm sık iğne ile birlikte birleşmeye başlıyorum. O noktayı karşıda da tam olarak bulacağım arka motifte. Bakın şöyle döndürdüğümde ortası neresiydi? Tam olarak burası. Onun bir yanındakini de atlamış ve buradan birleşiyor olmamız gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. Ne yapacağım? 3 tane örüp yine karşıda saymaya devam ediyorum. 1 2 3
Şöyle de göstereyim. Kol evimiz 1 2 3 1 2 3 son üçlü köşeden önce 1 2 ve 3. Burada da 1 2 3 köşeden önce yine son üçlüyü de arkada buldum ve hemen buraya geliyorum. Köşenin içine 2 tane sık iğnemi örüp bir zincir çektim. Buradaki ara boşluğa da batıp ilmeği kaydırarak çıkarttıktan sonra arkada da iki motifin kesiştiği yerin tam ortasını bulup batıyorum. İlmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve 1 2 3 aynı mantıkla etek ucuna kadar motifimizi motif parçalarımızı şöyle karşılıklı bakınız etek ucuna kadar birleştirelim. Sonra da etrafını örmeye başlayacağız. Bu kenarında alt kısmına kadar birleştirmiş olduk. Böylelikle sol parça da yerine oturdu. Son işlemi de birlikte yapalım. Köşenin 2 sık iğnesini ördüm. Bir zincirini çektim. Tığdan çıktım. Hemen arkadaki sık iğnelerin arasına çekmiş olduğum zincirlerden ilmeğimi geçiriyorum. Bir de zincir çekip hemen buradaki ördüğüm ilk sık iğnenin üstüne kaydırarak geliyorum. Ve artık altta örmüş olduğum her sık iğnenin üstüne bakınız bir ikili trabzan öreceğiz. İlk trabzanımı böyle ben yalancı trabzan örerek başlıyorum. Sizin eliniz alışık değilse bunu detaylı olarak da gösterdim çoğu kez. Eliniz alışık değilse zincir çekerek yükselebilirsiniz. Bu ilk ikili trabzan ördüğüm sıranın üstüne de artık lastik kurmaya başlayacağız. Lastiği biraz kalınca örmeyi planlıyorum. Şuraya kadar birlikte gelelim. İki motifin kesiştiği noktaya geldiğimde de bakın altta örmüş olduğum sık iğnelerimin tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Ancak burada köşe boşluklarımız da var. Birer tane de o köşe boşluğunun içine örüp sık iğnelerimin üstüne örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar devam edelim. Trabzanları örmeye devam ederken köşeye geldim. Bu defa köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 de zincirimi çekip aynı köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Ve bundan sonra aynı şekilde sık iğnelerin üstüne trabzanları örerek ensedeki kısma kadar gelelim. O ensedeki geçişi de beraberce yapalım. Bu ense kısmında toparlama yapacağımız yere geldiğimde yine bütün sık iğnelerin üstünü örerek ikili trabzanımı gerdim. Burada zincirli olan yere bir tane ikili trabzanımı ördüm. Bu defa buradaki zincirli olan yere bir tane öreceğiz ama oraya gelmeden evvel tam olarak bu hepsinin kesiştiği noktaya da batıp bir tane ikili trabzan örüp öyle zincirli olan kısma geçiyorum. Ve sık iğnelerimin üstüne örmeye devam ediyorum. Ta ki diğer köşeye kadar. Bu tarafa da geldiğimde yine aynı şekilde önce zincirli yere bir tane ikili trabzan, sonra hepsinin kesiştiği noktaya batıp bir tane tam olarak noktaya batıyorum.
ikili trabzan, daha sonra buradaki zincirli boşluğa bir ikili trabzan ve sık iğnelerimin tepesine de örmeye devam ediyorum. Artık bu ikili trabzanlarımı başladığım noktaya kadar örüp bir üst sıraya lastik örmeye geçebiliriz. İlk sırayı ikili trabzanlarla tamamlıyoruz. Sonuncuyu da buradaki zincirli köşeye ördükten sonra kaydırma yöntemiyle ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum. Şimdi burada yine bir yalancı trabzanımı öreceğim. Nasıl örüyordum? Yükseldim. Döndürerek üstüne aldım. Hemen bulunduğum trabzanın tepesine yeniden batıyorum. Önce şöyle, daha sonra da şu şekilde yalancı trabzanımı örüyorum. Ve artık alttaki trabzanlarımı sırasıyla önce öne, sonra arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Öne ve arkaya. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşeye doğru yaklaştığımda yine sırasıyla bir öne bir arkaya alarak ördüğüm trabzanlarımı, şimdi köşeye geldiğimde bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı köşenin içine bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra trabzanlarımı yeniden öne ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. Aslında başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde devam edeceğim. Hiçbir farkı yok ama şu ensedeki geçiş yaparken de göstereyim. Orada örmüş olduğum her bir trabzanı bir öne bir arkaya alarak devam edeceğim. Bir eksiltme, kesme yapmayacağım. Enseye kadar devam edelim. Ensedeki trabzanları da bakın aynı sırasıyla o geçiş yaptığım yerdekileri de hiçbir işlem yapmadan örmeye devam ediyorum. Yine de göstermek istedim. Bundan sonra başladığım noktaya da geldiğimde artık şöyle de bir göstereyim. Bakın. Başladığım noktaya da geldiğimde, ki orası hemen şu kısım olmuş olacak. Ne yapacağım? Buraya hemen kaydırarak geleceğim. Trabzan, yalancı trabzanımla yükseldikten sonra öndekini önden, arkadakini arkadan, öndekini önden, arkadakini arkadan örerken köşeye geleceğim. Köşeye geldiğimde, şimdi burada trabzan önde gördüğünüz gibi, bunu önden örüp bunu arkaya alacağım. Buraya ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan köşede, yalnız 2 zincir, tekrardan bir tane ikili trabzan derken sırasıyla yeniden arkaya ön, arka ön diye devam edeceğim. Ve bu şekilde istediğiniz kadar genişlikte örebilirsiniz. Bu kısımda biraz daha geniş örerek bedeni bir tık büyütebilme imkanınızın da olduğunu hatırlatmak isterim. Benim de niyetim genişçe bir lastik örmek. Geldiğimde, tabii ki döndüğümde size kaç sırada tamamladığımı göstereceğim. Daha sonrasında ise kollarını, ben hatta kolun birini de eklemiş olurum. Onun üstünden diğerini nasıl yapacağımızı size gösteririm. Hırkamın etrafındaki lastiği 5 sıra olarak ördüm. Şimdi son sırada da artık sık iğne öreceğim, ama öreceğim sık iğnemi sadece şu üstte görmüş olduğunuz başak görüntüsü ve görüntüsü olan kısımların iç kısmına bakan, ya bana göre dış ama hırkanın iç kısmına batan noktaya sadece batarak örmeye devam edeceğim. Bakın şimdi. Sık iğne örüyorum. Son sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Her birinin
tek bir noktasına batıyorum ilmeğin. Şöyle göstereyim size nasıl bir görüntü çıkıyor. Şöyle bir görüntüyle tamamlayacağım. Şu köşeye kadar geleyim. Köşenin geçişini de yapalım. Ondan sonra başladığımız noktaya kadar değişik bir şey yok. Bu tekniği uygulayıp hırkamızın etrafını tamamlayacağız. Köşeye geldiğimde ise buradaki 2 zincir çekmiş olduğum 2 zincirin üstüne örerek, yine iç dişlerini örerek geçeceğim ama arada bir zincir çekerek arka dişine batıyorum. Şu şekilde. Ve normal yine yeniden trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar artık yapacağım farklı bir işlem yok. Bu kısmı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra kol evine kolumuzu yerleştirip hırkamızı tamamlayalım. Hırkamın etrafının patını yani lastiğini 5 sıra olarak tamamladım. Bir sırada göstermiş olduğum gibi sık iğne ile geçtim. Bir tarafın kolunu da yerleştirdim. Şimdi kolu tam olarak nasıl yerleştirdiğimi size göstermek istiyorum. Bakın, yarısına kadar açık bırakmıştım ya. Bu endeki 3 motifin altta kalanının yarısını bu kısma, yarısını da bu kısma yedirerek motifi yerleştirdim. Yani şimdi şuradaki açıklığa da ne yapacağız? Kol evindeki kol için hazırladığımız parçaların motiflerinden birisinin yarısını, yani şöyle hemen göstereyim, bakın 3 çarpı 3 9 ya, şöyle katladığımızda şu ve şu üst ve arka motife denk gelirken bu da buradaki yarım yere yedirilecek. Şimdi beraberce yerleştirmeye başlayalım. Hemen bunu döndürüyorum önüme doğru. Kol parçamı da aldım. Hemen kol evine karşılıklı geldim. Şimdi burada ilmeğimin olduğu yere bakın. Bir zincir de çekmiştim burada. Başlarken eklemeye hemen şu motiften başlayacağım. Bakın, yani kol altından başlamıyorum burada. Çünkü bu kısımda kol altından bunun yarısı burada kalır. Bütün düzen bozulur. Tam motifle başladığım için şuradan hemen eklemeye başlıyorum. Yarımları dönüşte yerine oturtacağım. Şu 2 tane motifin tam olarak ortasına batacağım. Kesiştikleri yere ve ilmeğimi oradan çıkartarak, pardon, burada 2 zincir çekmişim, burada bir zincirim olması gerekiyor. Bir zincir de burada çekip hemen geliyorum köşeye 2 tane sık iğne örmeye. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine de bir adet sık iğne örüyorum. Tığdan çıkıp burayı sayıyorum. 1 2 1 2 3'ü buluyorum. Hemen üçüncünün tepesine 1 2 üçüncünün tepesine kaydırarak çıkıyorum. Tekrardan 3 tane 1 2 3 1 2 3'ü saydım yine. İşte bu şekilde birleştirmeye devam edeyim. Burada yarım ekleyeceğimiz kısma gelene kadar hiçbir farkı yok. Bildiğimiz teknikle devam edelim. Sözünü ettiğim bu motif işte tam olarak kol altına yarısını bir tarafa, yarısını da diğer tarafa yedireceğimiz. Bunu hemen başlıyorum birleştirmeye. Köşedeyim. Bakın, köşenin ilk olarak şöyle bir zincirimizi çekelim. 2 tane sık iğnesini örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de bir sık iğne örüp hemen burada sayıyorum. 1 2 ve üçüncünün tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 1
2, 3 sık iğne, yeniden sayıyorum. Üçüncünün içinden çıkarttım. Aynı mantıkla tam kol altına kadar devam ediyorum. Şimdi buraya geldim. Bakınız. Motifin de tam ortasına gelmiş olacağım aynı zamanda. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3'ü çektiğimde bu arkada da sayıp hemen tam orta noktaya yaklaşırken, şimdi burada bir tane sık iğnemi örüp tığdan çıkıyorum ve bunu şu kol altı kısmına batarak bir zincir çekiyorum. Ve artık bu kısmını bu tarafa birleştirmeye başlayacağım. 1, 2, 3. Burada da sayıyorum karşısını. 1, 2, 3 de buradan sayıp karşısındaki denk gelen noktadan geçirdim. Şu kol altını da hemen size göstermek isterim. Şu şekilde geçişini yaparak yarım yarım motifi aslında yedirmiş oluyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 sık iğne. Burada da sayalım. 1, 2, 3. Burada sonuna kadar aynı mantıkla şu kesiştikleri yere kadar gelelim. Şimdi şöyle göstermem gerekirse bakınız, motifin yarısı bir tarafta, yarısı bir tarafta tam olarak kol altına yedirildi. Şimdi bunu böyle yan çevirdiğimde de motif için birleştirdiğimiz parçanın her iki uzun kenarını birbirine birleştirdiğimizde kol parçasını oluşturmuş, kolu da yerine yerleştirmiş olacağız aslında. Şimdi artık burada köşedeyim. Onu da birlikte yapalım istedim. 1, 2 zincir, 2 sık iğne ördüm, bir zincir çektim. Şu kesiştikleri tam orta noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yeniden köşenin içine 2 tane sık iğnemi, ilk trabzanın tepesine de bir sık iğnemi örüp bu kol parçasını karşılıklı göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye başlıyorum. Şuraya kadar birleştirelim. Kolda da sona doğru yaklaşırken hemen burada bitirip kol ağzını nasıl ördüğümü göstermek isterim. Yine burada üçüncüyü saydım ve başladığım noktaya geldim aslında. 2 tane sık iğnemi burada örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığdan çıktım. Karşıdaki şu köşede çekmiş olduğum 2 zincirin içinden ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çektikten sonra ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. Şimdi burada dilerseniz kol ağzını hiç toplamadan lastik örümüne başlayabileceğiniz gibi, şimdi ben burada kolu özellikle uzun ördüm, öyle tercih edildiği için lastikle de büzüştürüp bir balon kol gibi kullanacağız. Ancak dediğim gibi siz toplamadan da yapabilirsiniz ya da şimdi ben burada çok fazla bir toplama yaptım ince bir bileğe göre. Burada benim yaptığım gibi siz her iki trabzan yerine şöyle de yapabilirsiniz. 2 kez bir atla, 2 kez bir atla. Biz şimdi çünkü sürekli 2 kesip toplayacağız. Bu ayarlama kısmı tamamen sizin kullanmak istediğiniz forma göre değişir. Onu da söyleyeyim. Yine burada bir yalancı trabzanla yükseliyorum. Hemen dibine batıp çıktıktan sonra şimdi bunu tığımda böyle tutarken tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen yanındaki sık iğneye gelip bir ikili trabzan örer gibi çıktım. 3 ilmeği bir topladım. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Bir kere çıktım. Onun yanındaki sık iğneye battım. Bir kere çıktım. 3 ilmeğimi bir topladım. 1, tekrardan bir tane daha, üçünü bir. Bu şekilde başladığım noktaya kadar kese kese devam edeceğim her iki trabzanı. İşte burada sözünü etmiştim. Mesela şimdi 2 kestiniz, bir tane normal örüp 2 kesebilirsiniz. Kol ağzını daha biraz daha gevşek yapmak isteyenler.
şu kısım için ayarlamaktan söz ediyorum. Atıyorum, hemen göstermem gerekirse bir sık iğneyi yapar, ama pardon, bir trabzanı yaparsınız. Hemen yanına gelip şu şekilde bir normal 2 kesme gibi. Ben 2 kese kese başladığım yere kadar geleceğim. Sonuna doğru yaklaşırken de burayı da birlikte geçelim istedim. Bakın, 2 sık iğnenin üstüne ördüm. Burada da bir köşeye battım. Bir de bu köşeye battım. Hemen topladım, kestim. Şimdi diğer kolun üzerinde göstermek istiyorum. Bunun üstüne hemen lastiğimi kurmaya başlayacağım ve 10 sıra kadar lastiği ördükten sonra hırkanın etrafında ördüğümüz gibi bir sırada sık iğnemi örüp aynı hırkanın etrafındaki mantıkla iç dışa batarak sık iğneyi de tamamlayınca kolumuz da bitmiş, hatta hırkamız bitmiş olacak. Kaydırarak üstüne geliyorum. Hemen burada ilk kestiğim trabzanların hemen bir yalancı trabzanla da yükselip dibine de batıyorum. Şöyle çıkıyorum. Ve sırasıyla bu trabzanlarımı, her kestiğimi tek trabzan muamelesi yapıyorum. Bakın, şimdi öne aldım. İkisini önden ördüm. Şimdi tığımı arkadan geçirip şu 2 trabzanı arkaya alıyorum. Arkadan ördüm. Bir ön, bir arka. Tek trabzanmış gibi düşünüp kestiklerimi örerek lastik sıramın, aslında bu alttakilerle kestiğim sırayla birlikte sayıp 10 sırada tamamladım ben. Bu tabii ki illaki siz de 10 yapacaksınız diye değil, daha az ya da daha uzun, tamamen kullanım şekli ve zevkinize göre ölçüsünü, sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu kısımda anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Bir öne bir arkaya alarak bir üste geldiğimde de zaten artık çok daha net görüyor olacağız. Öndekini önden, arkadakini arkadan, öndekini önden, arkadakini arkadan örerek tamamlayacağız. En sevdiğimiz kısım, finale geldik efendim. Toplamda 650 gram ip kullandım. Yani bu 13 tane ip demek oluyor. 50 gramlık, biliyorsunuz, gazal cinsleri kullanmıştık. 44 bedene kadar da kullanabilirsiniz bu arada. Onu da söylemek isterim. 36'da çok salaş bir hırka olacaktır ama tabii öyle giymeyi tercih eden, sevenler de var. 44'e kadar da çok rahatlıkla beden uyum sağlar. Hatta 2-3 sıra daha geniş örerek çok böyle 44'ün üstünde de rahat durmasını sağlayabiliriz. Motiflerimizi bir sıra büyük örerek 44 artı bedeni de çalışmamız çok mümkün. Yani bu motiflerin üstüne bir sıra daha trabzan sırası geçtiğimizde 44'ten 52 bedene kadar hırkanın bedenini büyütebiliriz. Bizim hırkamızın eni yatırdığımda 120 santim, boyu da 55 santim. Bunu da bilgi olarak bırakmak isterim. Bu arada hala abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Her zamanki gibi sevdiğinizse sizlerden bir kalbinizi ve yorumlarınızı rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.